Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça farklı, ağızda dağılan kıyır kıyır lezzeti efsane bir kurabiye tarifi yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden tarifimin yapımına geçiyorum. Hamurum için şöyle yarım paket margarini önceden rendelemiştim. Yoğurma kabıma rendelediğim yağımı alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Margarin yerine dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağını da üzerine ekleyip hepsini homojen bir kıvam alıncaya kadar spatulamla güzelce karıştırıyorum. Kurabiye hamurunda kullanmış olduğunuz bütün malzemeleri dolaptan önceden çıkararak oda ısısında bekletirseniz kurabiyelerinizden daha güzel sonuçlar alırsınız. Şimdi yarım çay kaşığı tuzu, 1 paket vanilyayı ve 2 tane yumurtayı da karışıma ekleyerek çırpma telimle homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Malzemelerim tamamen iç içe geçtikten sonra yarım su bardağı nişastayı eliyorum. Ben bugün mısır nişastası kullandım, ancak buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Son olarak önceden elemiş olduğum 3 su bardağı unu ve 1 paket kabartma tozunu da karışıma ekleyerek spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Sizlerin de bu aşamaya kadar bir kaşık veya spatula yardımıyla hamurunuzu karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu aşamaya kadar ellerinizi kullanırsanız hamurunuz alması gerektiğinden daha fazla un isteyecektir. Çünkü kullanmış olduğunuz malzemeler elinizin ısısıyla daha çok yumuşayacak ve daha fazla un isteyecektir. Şimdi artık spatulamı çıkararak elimle son kez toparlamaya devam ediyorum. Bu aşamada hamuru çok fazla yoğurmanızı tavsiye etmiyorum. Şöyle bir elimle toparladıktan sonra hamurdan bir parça koparıyorum ve hamurun kolay şekil alıp almadığını kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurum istediğim kıvama geldi ve hamuru ortadan ikiye bölerek iki eşit parçaya ayırıyorum. Ayırmış olduğum parçalardan bir tanesini kenara kaldırarak diğerine 1 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kullandığım bütün kuru malzemeleri kurabiye hamuruna eleyerek ekliyorum. Ve kakao hamurla özleşinceye kadar güzelce yoğuruyorum. Ve şimdi kurabiye hamurlarıma şekil vermek için küçük parçalar kopararak tepsime alıyorum. Ben bugün kurabiyelerimi hazırlarken farklı bir teknik kullandım. Sizler bu kurabiye hamuruyla dilediğiniz şekilde kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Gerçekten ağızda dağılan kıyır kıyır bir dokusu oluyor. Ben şimdi kurabiyeme şeklini verirken iki hamurun da bir kısmını misket büyüklüğünde, bir kısmını da ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlıyorum ve tepsime alıyorum. Eşit şekilde hazırlamış olduğum hamur parçalarından ceviz büyüklüğünde hazırlamış olduklarımı bu şekilde avuç içimde açarak diğer küçük parçayı içine yerleştiriyorum ve ucunu kapatarak tekrar yuvarlıyorum. Ve bütün hamur parçalarını aynı işlemle hazırlamaya devam ediyorum. Sizler kurabiyelerinizi dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben toplamda 23 adet kurabiye elde ettim. Daha ufak hazırlarsanız daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Şimdi tüm hamur parçalarını hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra kurabiyelerimin son şeklini vermek üzere böyle temiz bir ızgara telini yanıma alıyorum ve küçük bir elekle köşesine biraz kakao eliyorum. Ve beyaz kurabiyelerden bir tanesini alarak avuç içimde bu şekilde düzelttikten sonra ızgara telin üzerine bırakıyorum. Daha sonra hamuru ızgaradan alarak tersi yönünde tekrar bastırıyorum. Ve kurabiyemin o muhteşem şeklini vermiş oluyorum. Izgaranın üzerindeki kakao bittikçe üzerine tekrar eleyebilirsiniz. Ve bütün beyaz kurabiyelerime aynı işlemle ızgarada şeklini vermeye devam ediyorum. Gerçekten şekli oldukça farklı, yapımı gerçekten çok keyif veren bir kurabiye oldu benim için.
Şimdi aynı şekilde kakaolu kurabiyelerimin de şeklini vermek için nişasta kullandım arkadaşlar. Ve böylece kakaolu kurabiyelerimin de şeklini vermiş oldum. Ben kurabiyelerimi hazırlarken oğlum da bana yardımcı oldu. Gerçekten çocuklarınızla gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz, yapımı oldukça keyif veren bir kurabiye tarifi. Bana güvenerek tarifimi mutlaka denemelisiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bütün kurabiyelerime şeklini vererek hazırladım. Oldukça muhteşem görünüyor. Şekli gerçekten harika oldu. Şimdi hazırlamış olduğum kurabiyelerin hepsini tepsime yerleştiriyorum. Ve hiç bekletmeden önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırınıma götürüyorum. Kurabiyelerim benim fırınımda 170 derecede yarım saatte piştiler. Sizin fırınınıza göre bu süre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden pişirirken kurabiyelerinizin altını kontrol ederek pembeleşince altını kapatabilirsiniz. Ve ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Fırından çıkarırken ilk etapta kurabiyeleriniz yumuşak gibi görünse de bekledikçe kendini toparlayarak kıyır kıyır ağızda dağılan bir kıvam alacaktır. Fırından çıkan kurabiyelerimi servise hazırladım ve içinin de nasıl göründüğünü sizinle paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi içerisine koymuş olduğum kakaolu hamur çok güzel bir görüntü kattı. Hem dışı hem içi şahane bir görüntüye ulaştı. İki renkli muhteşem bir kurabiye oldu. Ne kadar kıyır kıyır olduğunu sizler de ekrandan görebiliyorsunuzdur umarım. Hemen bir tanesini daha bölerek ne kadar harika göründüğünü size göstermek istiyorum. İçi de dışı da muhteşem görüntüde bir kurabiye oldu arkadaşlar. Ve tabii ki sadece görüntü olarak değil, lezzet olarak da gönüllerinizi fethedecek bir kurabiye tarifi oldu. Gerçekten ağızda dağılan kıyır kıyır muhteşem bir lezzeti oldu. Ne kadar kıyır kıyır olduğunu hemen size çatalla da göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır mutlaka denemeniz gereken bir tarif oldu. Ve şimdi bir güzel tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde de görüşmek ümidiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın.